Merhaba, bu videoda sizlerle çok özel bir konuyu konuşacağız. Dünya klasiklerini neden okumalıyız? Evet, belki kütüphanenizde tozlu raflarda duran o kalın kitaplar ya da edebiyat derslerinde adını duyduğunuz o eserler. Peki neden hala bu kitapları açıp okumaya değer? Neden Dostoyevski, Tolstoy, Kafka, Steinbeck ya da Marquez gibi yazarların eserleri yüzyıllar geçse de önemini koruyor? İşte bu soruları ele alacağız. Ben bu videoyu hazırlarken klasiklere olan sevgimden ve yıllardır onlardan öğrendiklerimden ilham aldım. Klasikler de sadece birer hikaye değil, insanlığın tarihine, ruhuna ve düşünce dünyasına açılan kapılar. Notlarımı hazırladım, sırasıyla klasiklerin ne olduğunu, neden önemli olduklarını, bize neler kattıklarını ve modern dünyada neden hala geçerli olduklarını konuşacağız. Bu arada videonun daha çok kişiye ulaşması için beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Her yoruma elimden geldiğince cevap vermeye özen gösteriyorum. Öncelikle klasik dediğimizde neyi kastediyoruz? Buna bir bakalım. Dünya klasikleri genellikle zamanın sınavından geçmiş, yazıldıkları dönemin ötesine uzanmış ve evrensel değerler taşıyan eserler olarak tanımlanır. Mesela Victor Hugo'nun Sefilleri, Jane Austen'ın Aşk ve Gururu, Franz Kafka'nın Dönüşümü ya da Tolstoy'un Savaşı ve Barışı. Bu kitaplar yazıldıkları yüzyılda birer başyapıt olarak görüldü ve bugün bile hala okunuyor, tartışılıyor, üzerine tezler yazılıyor. Peki bir kitabı klasik yapan nedir? Öncelikle bu eserler sadece bir hikaye anlatmaz. İnsan doğasını, toplumu, ahlakı, sevgiyi, acıyı, umudu ve çaresizliği derinlemesine sorgular. Mesela Dostoyevski'nin Suç ve Cezası'nda Raskolnikov'un iç çatışmaları sadece bir cinayet hikayesi değil, vicdanın ve suçluluk duygusunun evrensel bir portresi. Ya da Charles Dickens'ın Büyük Umutlarında Pip'in hayalleri ve hayal kırıklıkları hepimizin bir arada yaşadığı duygulara dokunuyor. Klasikler yazıldıkları dönemin koşullarını yansısa da zamansızdır. Shakespeare'ın Hamlet'i 16. yüzyılda yazıldı ama intikam, kararsızlık ve varoluş sorgulaması bugün bile geçerli. Bu eserler insanlığın ortak deneyimlerini öyle ustalıkla işler ki hangi çağda okursanız okuyun kendinizden bir parça bulursunuz. İşte bu yüzden klasik diyoruz. Çünkü onlar insanlığın aynası gibi. Şimdi gelelim asıl soruya. Dünya klasiklerini neden okumalıyız? Bu sorunun cevabı o kadar çok katmanlı ki birkaç başlık altında inceleyelim. 1. İnsan doğasını anlamak için okunur. Klasikler insan ruhunun en derin köşelerine iner. Mesela Herman Melville'in Moby Dick'indeki Kaptan Ahab'ın takıntısı sadece bir balina avı değil, insanın kendi içindeki karanlıkla mücadelesi. Ya da Emily Bronte'nin Uğultulu Tepelerindeki Heathcliff'in aşkı ve nefreti duyguların ne kadar yıkıcı olabileceğini gösteriyor. Bu eserler bize kendimizi sorgulatır. Ben olsam ne yapardım? Hangi duygular beni yönlendiriyor gibi soruları kendimize sorgulatıyor. Klasikler insan doğasının karmaşıklığını anlamak için bir rehber gibi. 2. Tarihi ve toplumu kavramak için okunur. Klasikler yazıldıkları dönemin birer belgesi. Alexander Dumas'ın Monte Cristo kontu 19. yüzyıl Fransa'sının politik entrikalarını ve adalet arayışını anlatırken George Orwell'ın Hayvan Çiftliği 20. yüzyıl totaliter rejimlerine bir ayna tutuyor. Bu kitapları okuduğunuzda sadece bir hikaye değil, o dönemin insanlarını, mücadelelerini ve hayallerini de öğreniyorsunuz. Mesela Steinbeck'in Gazap Hüzünlerini okurken Büyük Burhan'ın Amerika'daki etkisini, işçilerin çaresizliğini iliklerinize kadar hissediyorsunuz. Klasikler tarih derslerine alamayacağımız bir içgörü sunuyor. 3. Dil ve düşünce zenginliği için okunur. Klasiklerin dili bugün hızlı tüketilen metinlerinden çok farklı. Tolstoy'un uzun betimlemeleri, Charles Dickens'ın ayrıntılı karakter tasvirleri ya da Gabriel Garcia Marquez'in büyülü gerçekçiliği. Bu eserler size sabırlı okumayı öğretiyor. Kelimelerin gücünü, bir cümlenin nasıl bir dünyaya yatabileceğini fark ediyorsunuz. Aynı zamanda bu kitaplar düşünce dünyanızı genişletiyor. Albert Camus'un Yabancısını okurken absürtizme, Nietzsche'nin etkisini hissediyorsunuz. Dostoyevski ile varoluşsal sorgulamalara dalıyorsunuz. Yani klasikler zihninizi bir adım öteye taşıyor. 4. Empati ve duygusal derinlik için okunur. Klasikler sizi başka hayatlara davet eder. Harper Lee'nin Bülbülü Öldürmeyin'deki baş karakter olan Atkish France'in adalet arayışı, ırkçılıkla mücadele eden bir babanın gözünden dünyayı gösteriyor. Charlotte Bronte'nin Jane Eyre'de bir kadının bağımsızlığını kazanma mücadelesini yaşıyorsunuz. Bu karakterler sizinle aynı çağda yaşamasa da duyguları öyle gerçek ki onlarla bağ kuruyorsunuz. Klasikler empati yeteneğinizi geliştiriyor. Farklı kültürlerden, farklı zamanlardan insanları
anlamanızı sağlıyor. 5. Evrensel sorular ve felsefi derinlik için okunur. Klasikler büyük sorular sorar. Hayatın anlamı nedir? Adalet mümkün mü? Bu eserler sadece eğlendirmekle kalmaz, sizi felsefi bir yolculuğa çıkarır. Tasavvufi bir bakış açısıyla bile okunabilirler. Mesela Dostoyevski'nin karakterlerindeki içsel arayış, insanın kendini bulma çabasını yansıtır. Klasikler ruhunuzu besler ve sizi daha derin düşünmeye iter. Peki 21. yüzyılda teknolojinin, sosyal medyanın ve hızlı yaşamın çağında klasikler hala neden önemli? Artık kimse bu uzun kitapları okumuyor diye düşünebilirsiniz. Ama işte tam da bu yüzden klasiklere ihtiyacımız var. Klasikler hızlı tüketim kültürüne karşı bir duruştur. Günümüzde her şey hızlı. Filmler, diziler, sosyal medya gönderileri. Klasikler ise size durmayı, yavaşlamayı öğretiyor. Tolstoy'un Anne Karenası'nı bir günde bitiremezsiniz. Her sayfada düşünmek, hissetmek zorundasınız. 3 dünya klasiği kitabı söyler misiniz? Anna Karenina 1, Anna Karenina 2, Anna Karenina 3. Bu modern dünyanın yüzeyselliğine karşı bir panzehir gibi. Klasikler sabır ve derinliği hatırlatıyor. Klasikler günümüz sorunlarına ışık tutuyor. Klasikler eski gibi görünse de bugünün sorunlarıyla hala bağlantılı. George Orwell'ın 1984'ü dijital gözetim çağında daha anlamlı hale geldi. Telefonlarımız romanda bahsedilen tele ekranların yerini aldı. Mary Shelley'nin Frankenstein'ı yapay zeka ve etik tartışmalarını öngörür gibi. Steinbeck'in fareler ve insanları ekonomik eşitsizlik ve yalnızlık gibi güncel meseleleri hala anlatıyor. Klasikler geçmişten bugüne bir köprü kuruyor. Klasikler kültürel miras ve kimlik için okunur. Klasikleri okumak insanlığın ortak mirasına sahip çıkmaktır. Homeros'un İlyadası, Dante'nin İlahi Komedyası ya da Cervantes'in Don Quixote'u. Bu eserler batıdan doğuya farklı kültürlerin birikimini taşıyor. Onları okuyarak hem kendi kimliğinizi hem de insanlığın kolektif hafızasını keşfediyorsunuz. Türkiye'de yaşayan bizler için bu eserler aynı zamanda Batı edebiyatıyla köprü kurmamızı sağlıyor. Eğer Mevlana'yı biliyorsak Mevlana'nın tasavvufi derinliğiyle de örtüşen yanlarını da bulabiliyorsunuz. 4. Klasikler kişisel gelişim ve ilham için okunur. Klasikler sizi daha iyi bir insan yapabilir. Victor Hugo'nun Sefillerinde John Vallion'un dönüşümü affetmenin gücünü öğretiyor. Jane Austen'ın Aşk ve Gurur'unda Elizabeth Bennet'ın önyargıları aşması kendimizi sorgulatıyor. Bu eserler size ilham veriyor. Hayatta daha bilinçli, daha duyarlı bir birey olmanıza katkı sağlıyor. Tamam, klasikleri okumalıyız ama nereden başlayalım diyorsanız birkaç öneriyle bitirelim. Klasikler göz korkutucu görünebilir ama doğru adımlarla çok keyifli bir yolculuk olabilir. Kısa eserlerle başlayın. Kafka'nın Dönüşümü, Steinbeck'in Fareler ve İnsanları ya da Albert Camus'un Yabancısı gibi kısa ama güçlü eserler klasiklere giriş için harika. İlgi alanınıza göre seçin. Aşk hikayeli seviyorsanız Charlotte Bronte'nin John Eyre, felsefi derinlik arıyorsanız Dostoyevski'nin Karamazov Kardeşleri ideal diyebilirim. Sabırlı olun. Klasiklerin dili ağır gelebilir. Acele etmeyin. Her satırı sindirin. Not alın. Okurken aklınıza gelenleri yazın. Bu kitabı daha iyi anlamanızı sağlar. Dünya klasikleri sadece birer kitap değil, insanlığın hikayesi, düşüncesi ve ruhu. Onları okumak, kendimizi ve dünyayı daha iyi anlamak demek. Bu videoyu hazırlarken şunu düşündüm. Klasikler bize modern dünyanın unutturduğu bir şeyi hatırlatıyor. Derinlemesine yaşamayı. Sonuç olarak dünya klasiklerini okumalıyız. Çünkü onlar insanlığın ortak hafızasını, duygularını ve sorgulamalarını taşır. Zamanın ötesine uzanırlar. Bize kim olduğumuzu, nereden geldiğimizi ve nereye gidebileceğimizi gösterirler. Klasikler sadece geçmişi değil, bugünü ve geleceği anlamak için birer rehberdir. Onları okumamak bu zengin mirastan mahrum kalmaktır. İncelememi beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, eksik ya da güzel bulduğunuz yerleri yazmayı unutmayın. İlk kez izliyorsanız abone olmayı da ihmal etmeyin. Daha incelenecek çok kitap var. Abone olun, bu yolu beraber yürüyelim. Hoşça kalın, edebiyatla kalın.